Herkese merhabalar. Bu projede sizlerle şöyle sonbaharlı, kışlık ajur bir hırka çalışması yaptım. 4 tane ip bitti. Boyunu biraz kısa çalıştığım için ben 5 tane iple böyle bir hırkayı çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi size anlatacağım zaten. Bu aralarda geçişler yaptım. Onları anlatacağım. Birebir ajur çalışmalarımızda yaptığımız gibi size her sırayı nasıl yaptım adım adım anlatıyor olacağım. Bir ölçü vereyim önce burada size. Bir en ölçüsü vereyim. 7 numara şiş kullandım. Ona da uygun zaten bir ipti. Şöyle bir ölçü vereyim ben. Eninin ölçüsünü. Boyu zaten sizin istediğiniz gibi olacak. 60 santimlik bir enim olmuş. Ben boyunu da 52 santim çalışmışım. Lastik kısmını sonradan yaptık beraber. Ajur çalışmasında kafa karışıklığı olmasın diye 5'er tane ya da 6'şer tane koyarsanız lastiği direkte başlayabilirsiniz. Ama amacım zaten her zaman yeni başlayanların da böyle ajur hırkalar, kazaklar yapabilmesi. O yüzden çok daha basit, kafa karışıklığı olmadan net sayılarla çalışmak istiyorum. Şimdi hadi gelin başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Hem başına hem sonuna koyacağım zaten resimlerini de. Şimdi gelin başlayalım. Modelimiz 13 ve katları üzerine kuruluyor. Yani şu yandaki düzlerimizle beraber 13'ün katlarını yapacağız. Her modül için 13, 2 tane yapacaksanız, 3 tane yapacaksanız çarparak büyüteceksiniz modelinizi. 13'ün katları olarak modelimizi istediğimiz boyutta ne kadar istiyorsak o kadar büyüteceğiz. Şunlar bizim bakın başlangıcımız. Yani 13 yapıyoruz, bitiriyoruz. 12'yi yaptıktan sonra 13'e başlıyoruz. Tekrardan başa dönüyoruz. Yani geçen anlattığım ajur modelimdeki gibi. Ama ben size buraya yine de 2 tane bir çalışma yaptım. Yoksa 13'te bir tekrar ediyor. Yani bakın burada mesela 2'de göstereyim. Burada 13 tanemi yapmışım. Bitmiş. Tekrardan aynı işleme başlamışım. Görüyorsunuz. Devam etmişim. Yani bakın burada da 3. sıramda da arkalarını ters olarak örüyoruz. Arkalarda bir işlem yok. O yüzden 1, 3, 5, 7, 9 diye yaptım. 9 sırada bir kendini tekrar edecek. Arada bir renk geçişinde bir çalışma yapacağız. Onu da anlatacağım. 1'i öreceğim. 2'yi ters olarak öreceğim. 3'te yeniden başlıyorum. Bakın 2 tane düzle başlamışım. Ve 2 tane düzle bitirmişim. Sonra yeniden 2 düzle başlamışım. Bunu da böyle gene fotoğrafını çekeceksiniz. Ben başına sonuna koyacağım. Topluluğa, Instagram sayfama her zamanki gibi koyacağım. Oradan kendinizi alıp basarak oradan takip edebileceksiniz. Benim anlattığım şekilde öğrendikten sonra. Yine ben buradan gideceğim. Size her seferinde ilk bölümde göstereceğim ne yaptığımı. Ondan sonra bir kere de sadece takip ederek anlatacağım. Sonrasında zaten model kendini tekrar edecek. Şöyle başlıyorum. Bir sıra gittim, geldim. Haraşo dediğim modeli yaptım. Sonra da bir ördüm, bir arttırdım, bir ördüm, bir arttırdım. Şurada daha iyi görünüyor. Renk geçişlerimde bir ördüm, bir arttırdım. Arka sıramda arttırdıklarımı bıraktım. Şöyle şurada bir ajur çalışması yaptım ve o şekilde yeni rengime geçtim. Yani direkt de geçebilirsiniz ama ben arada şöyle bir geçiş yaptım. Bence de güzel yakıştı bu. Bakın her ara geçişlerde ara geçişlerimde onu kullandım. Yine aynı şekilde öyle başlayacağım. Zaten başlangıcımı gösteriyorum. Şimdi bir tane önü bıraktım size. Ön çalışmayı diğer kolu da buradan alarak başladım ben. Bir omuzu örerek. Şimdi burada hem bu önü çalışacağız hem de yeniden bir kola başlangıç yapacağız. Önümü 3 tane modelden oluşturdum. 3 tane model yerleştirdim. Arkama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Diğer önüme de 3 tane yapıyorum. Kollarımı da 4 taneyle yaptım. 3 modelim için 39 tane ilmeğimi ben şimdi atıyorum.
ve diğer ön yüzümü yapıyorum. İlmeklerimi atıp geliyorum. 39 tane ilmeğimi attım. Bir tane de düğüm yaptım. Düz olarak bütün sıramı örüyorum. Bu şekilde bütün sıramı öreceğim. Tekrardan şimdi haroşa yapıyorum. Bir sıra haroşa olarak gidiyorum. Yine düz çalışıyorum yani. Şimdi bunu çalıştıktan sonra diğer ön sırada bir öreceğim, bir arttıracağım, bir öreceğim, bir arttıracağım. Şuradaki ajurumu yapacağım. Bütün renk geçişlerimde bu çalışmayı yapacağım. Şimdi ben bunu bitireyim. Ön yüzde tekrardan görüşelim. Ön yüzüme geldim. Burası benim ön yüzüm. Yani çalışacağım yer. Burada şimdi bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir ördüm. Bir arttırdım. Sonuna kadar bu şekilde yapalım. Örneğimin arkasında arttırdıklarımın hepsini bırakacağım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Şimdi ben bu sırayı böyle bitireyim. Ön yüzde görüşelim. Bitirdim. Arkaya döndüm. Yine burada düz çalışıyorum. Ve arttırdığımı bıraktım. Ördüm. Normal örgümü arttırdığımı bıraktım. Ördüm. Arttırdığımı bıraktım. Eğer ipiniz ince ise şuradaki ajurun iyi görünmesini isterseniz çift dolayın. Ördüm. Bıraktım. Ördüm. Arttırdığımı bıraktım. Ördüm. Arttırdığımı bıraktım. Bu 4 tane sırayı ben hepsini düz ördüm. Düz örgü yaptım. Hiç ters örgü yapmadım burada. Şimdi modelimizi kurarken artık arkaları ters olarak öreceğiz. Bıraktım. Ördüm. Arttırdığımı bıraktım. Ördüm. Arttırdığımı bıraktım. Şöyle bir görüntüm oldu. Ördüğümü örüyorum. Arttırdığımı bırakıyorum. Normal örgümü ördüm. Arttırdığımı bıraktım. Ördüm. Arttırdığımı bıraktım. Ördüm. Arttırdıklarımı bırakarak bu sıramı tamamlıyorum. Ve model kurumunda görüşelim. Evet, model kurumumuza başlıyoruz. Bu ilk bölümde size birebir ne yaptığımı göstererek anlatacağım. Buradaki 9 sırayı da. Sonrasında da bir kere de sadece söyleyerek doladım, arttırdım, kestim gibi anlatacağım. O yüzden eğer yeni başladıysanız burayı da mutlaka takip edin. Yoksa diğer yerden, diğer anlatımdan devam edebilirsiniz. Şimdi bana diyor ki burada bir tane düz ör. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım. 1, 2, 3, 4 tane düz ör diyor. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Şimdi şuradaki kesimlerde size burada anlatacağım. Yazarak anlatmak biraz zor oluyor. Şuradaki şu görüntünün düz çizgisini şuradaki bu düz olan görüntünün oluşması için bakın şöyle bir kesim yapacağız. Şimdi bana diyor ki 3 tane keseceksin. 3 tane ilmeği keseceğim. Bir tanesini buraya geçirdim.
boş olarak. Bunu da aldım ve burada tuttum. Şu ortadaki ipimi başa geçireceğim. Bunu buraya aldım. Bunu buradan geçirdim ve başa getirdim. Ve 3 tanesini birden sondakiyle beraber kesiyorum. İlk sıra biraz zor olur ama alışıyor elinizde. Ve şuradaki düz görüntüyü elde ettim. 1 tane kestim. Yeniden 1, 2, 3, 4 tane ördüyor. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım ve bir tane düz ördüm. Şu anda 13 tane ilk modelimi kurmuş oldum. Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan başa geliyorum. Bir tane düz ör diyor. Bakın sondaki düzümü ördüm. Şimdi tekrardan başlıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane daha düz ördüm. Yeniden grubumu, yeni bir modelimi çalışıyorum. Bir tane arttır diyor. Arttırdım. 1, 2, 3, 4 tane ör diyor. 1, 2, 3, 4 tane arttırdım. Bana diyor ki 3 tane kes. Nasıl kesiyorum? Bir tanesini sağ şişime geçirdim. Diğerini aldım. Şöyle beklettim elimde. Ve bunu ortaya aldım. Sağdakini ve ortadakini de başa aldım. Ve bu üçünü beraber kesiyorum. Böyle alttan kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ör diyor. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. 4 tane ördükten sonra bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım. Ve bir tane düz ör diyor. Bir tane düz ördüm. Ve tekrardan başa geldim. Bir tane düz ör diyor. Düz ördüm. Arttır diyor. Arttırdım. 4 tane düz ör diyor. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. 3 taneyi kes diyor. Sağ şişime bir tane boş geçirdim. Bunu da geçirerek şöyle elimde tuttum. Bunu ortaya aldım. Buradakini ortadakini başa aldım. Ve 3 tanesini kestim. Dört tane ör diyor. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttır diyor ve sondaki ilmeğimi de ördüm. İlk sıram, model sıram oluştu. Şimdi tersimi ters olarak örüyorum. Bütün sırada arttırdıklarımla beraber, bakın arttırdığım, onu da ördüm. Bütün sıramı örüyorum. Bu sırada bir işlem yapmıyorum ikinci sıramda. Şimdi ben bunu örüp geliyorum. Geldi. Üçüncü sıramda ne diyor bana? 2 tane düz ör diyor. 1, 2 tane düz ördüm. Bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım. 1, 2, 3 tane ör diyor. 1, 2, 3 tane ördüm. Zaten bakın şurada 3 tane toplayacağım yere geldim. Zaten bir süre sonra hep buralar sağlamanız olacak. Bir tanesini buraya aldım. Baştakini, ortadakini aldım. Şöyle elimde beklettim. Buradakini yeniden diğer şişime geçirdim. Bunu da alıp başa getirdim. Ve şöyle alttan 3 tanesini birden kestim. Ve yeniden 3 tane ör diyor. 1, 2, 3. Bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım. 2 tane düz ör diyor. 1, 2 tane düz ördüm. Yeniden başa geldim. 1, 2 tane düz ör diyor.
Başladım yeniden. 1 2 tane düz ördüm. 2 tane düz ördükten sonra bir tane arttır diyor. Arttırdım. 1 2 3 tane ör diyor. 1 2 3 tane ördüm ve yeniden toplayacağım yere geldim. 3 tane toplayacağım yer. Bir tanesini buraya geçirdim. Elime aldım. Ortadakini, baştakini ortaya, ortadakini başa geçirdim. Ortadakini de başa geçirdim ve şöyle 3 taneyi birden kestim. Tekrardan 3 tane düz ör diyor. 1 2 3 tane düz ördüm. Bir tane arttır. 2 tane düz ör. Yeniden hop başa geldim. 1 2 tane ör diyor. 1 2 tane ördüm. Bir tane arttır diyor. 3 tane düz ör diyor. 1 2 3 tane düz ördüm. 3 tane kes diyor. Nasıl kesiyoruz? Bunu buraya aldım. Bu şişime. Ortadakini şöyle elimde beklettim. Beklettiğimi ortaya ve elimdekini de en başa aldım. Üçünü birden kestim. 3 tane ör diyor. Bir tane arttır diyor ve 2 tane düz ör diyor. Üçüncü model çalışmamı da yaptım. Üçüncü sıradaki ve şimdi tersi ters olarak arttırdıklarımla beraber örüyorum. Model sıramda 5. kısımda tekrardan 5. sırada tekrardan görüşelim. 5. sırama geldim. 5. sıramda ne diyor? Bir tane düz ör diyor. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım. Burada şimdi şu tarafa doğru, sola doğru bir kesim yapacağız. Ama onu şu işaret sola doğru kes, 2 tane kes demek. Onu nasıl yapıyorum? Şuradaki ilmeğimi sağ şişime aldım. Bunu ördüm. Bunu bu tarafa doğru kestim. Arttır diyor ve 2 tane ör diyor. 1 2 tane ördüm. Yine 3 tane keseceğim yere geldim. Bakın artık 3 tane keseceğim yer iyice belli olmaya başladı. Ne yaptım? Bunu buraya aldım. Bunu elimde beklettim. Buraya geçirdim bir ötekini ve üçünü beraber kestim. 1 2 tane ör diyor. 1 2 tane düz ördüm. Bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım. Bu sefer bakın bu tarafa doğru, sağa doğru kesim yapacağız. Bu sefer şuradan giriş yaptım ve sağa doğru bu tarafa doğru bir kesim yaptım. Bir tane arttır diyor yeniden ve bir tane ör diyor. Bir tane ördükten sonra tekrardan başa geldim. Bir tane ördüm. Bir tane arttırdım ve böyle bir kesim yapıyorum. Sola doğru sağ şişime aldım ilmeğimi, diğerini ördüm ve onun üzerinden geçirdim. Bir tane arttır, 2 tane ör ve 3 tane kes. Elimde beklettim ortadakini ve onu başa aldım. 3 tane ile beraber kestim. 2 tane ördüm. Arttırdım. Bu sefer sağa doğru bir kesim yaptım. Arttırdım. Bir tane ördüm. Başa döndüm. Bir tane
ördüm, arttırdım. Şuradaki kesimim için sağ şişimi aldım, diğerini ördüm ve onu onun üzerinden geçirdim. Arttırdım, arttırdım. 2 tane ördüm, 2 tane ve 3 tane kesmek için buraya aldım. Bir tanesini, birini bekletiyorum elimde ve ortadakini başa geçiriyorum ve o şekilde şuradaki diğerini 3 tane ile kesiyorum. 2 tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. Bir tane arttırdım ve sağa doğru 2 taneyi kestim. Bir tane arttırdım, bir tane ördüm. 5. sıramda bu şekilde oldu. Bakın artık iyice modelim ortaya çıkıyor. Şimdi ben tersini örüp geliyorum. 7. sırama geldim. 7. sıramda bana 2 tane düz örgü ör diyor. 2 tane düzümü ördüm. Ve bir tane arttır diyor. Arttırdım. Yine aynı şekilde sola doğru bir kesim yap diyor. Bir tanesini buraya aldım. Diğer şişime ördüm ve boşta olanı, boşa aldığımı kestim. Tekrar arttır diyor ve bir tane düz ör diyor. Bir tane düz ördüğümde zaten 3 tane toplama yerine gelmiş oluyor. Bir tanesini buraya aldım. Bekletiyorum. Ve üçünü birden kestim. Bir tane ör diyor. Bir tane ördüm. Bir tane arttır diyor. Bir tane arttırıyor. Bu sefer sağa doğru bir kesim yap diyor. Sağa doğru bir kesim yaptım. Bir tane arttır diyor ve 2 tane ör diyor. 2 tane ördüm. 2 ördükten sonra tekrardan başa geliyorum ve 2 tane daha örüyorum. Bir tane arttır diyor. Sola doğru bir kesim yap diyor. Kesimimi yaptım. Arttır diyor. Bir tane ör ve 3 tane kesim için sağ şişime geçirdim. Bekletiyorum. Ortaya aldım. Bu ilmeğimi başa aldım ve 3 tanesini kestim. Bir tane ör diyor. Arttır diyor. Arttırdım. Sağa doğru kes diyor. Ve sağa doğru kestim. Arttırdım. 2 tane ördüm. Başa geldim. 2 tane ördüm. Bir tane arttırdım. Buraya geçirdim bir tanesini. Ördüm. Ve kesimimi yaptım. Bir tane arttırdım. Bir tane ördüm. 3 tane kesim için ortaya aldım. Ortadakini başa geçirerek 3 tanesini kestim. Bir tane ördüm. Arttırdım. Sağa doğru bir kesim yaptım. Bir tane arttırdım. Arttırdım. 2 tane de örüyorum. 7. sıramızda bitti. Ben şimdi tersini örüyorum. Bakın zaten modelimizin son kısmına geliyorum ve burada itibaren artık yeni rengime geçeceğim. Arkasını örüp geliyorum. 9. sırama geldim. Bu ilk modelimizin son sırası. İsterseniz tabii ki yeniden düz aynı renkle devam edebilirsiniz. Şu aradaki yeni işlemleri yaparak
Dilerseniz de siz de benim gibi başka renge geçebilirsiniz. Şimdi 9. sırada diyor ki bir tane düz ör. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttır diyor. Arttırdım ve sola doğru bir kesim yap diyor. Sola doğru bir tane kesim yaptım. Tekrar arttır diyor. Arttırdım. Tekrardan sola doğru bakın bir tane kesim yap diyor. Şöyle bir tane kesim yaptım. Arttır diyor. Arttırdım. Artık bu arttırmayla direkt 3 tane toplama yerine geldim. Buraya geçirdim. Ortadakini elimde bekletiyorum. Bu tarafa geçirdim ve 3 tanesini birden kestim. Ve direkt arttırıyorum. Bu sefer bir kesim. Arttır, arttırdım. Bir kesim. O kesimimi de yaptım. Arttırdım. Bir tane ör. Bir tane ördüm. Tekrardan başa gel. Bir tane ör. Arttırımımı yaptım. Ve sağ şişime geçirdim. Ördüm ve kalanı onun üstünden geçirdim. Arttırdım. Yeniden aynı işlemi yapıyorum. Sağ şişime geçirdim ve şöyle sola doğru bir kesim yaptım. Arttırdım ve kesim yapacağım yere geldim. 3 tane kesim yapacağım yere geldim. Sağ şişime geçirdim birini. Ortadakini elimde tuttum. Ve 3 tanesini kestim. Hemen arttırdım. Kestim. Arttırdım. Yeniden kesim yaptım. Arttırdım. Bir tane düzümü ördüm. Ve yeniden başa geldim. Yeniden düzümü ördüm. Arttırdım. Sağ şişime geçirdim. Ördüm. Ve şişte kalanı üstünden geçirdim. Arttırdım. Sağa geçirdim. Ördüm ve sola doğru kestim. Arttırdım ve 3 tane toplama yerine geldim. Elimde beklettim. Başa aldım. Ve üçünü birden kestim. Arttırdım. Kestim. Sağa doğru kestim. Arttırdım. Bu tarafa doğru kesim yaptım. Arttırdım. Ve ilk grubum, model grubum kuruldu. Şimdi arkayı örüyorum. Bütün arttırmalarımla beraber öne geldiğimde yeni rengime başlıyorum. Onun bağlantısını yapalım. O bağlantıdan sonra bir kere daha geçişi göstereceğim size. Nasıl geçiş yaptığımı. Sonrasında da her bir 13'ten bir tane anlatarak ikinci turumu da anlatmış olacağım. Ve sonra zaten birleştirme ve kenardan ilmek çıkartarak lastik yapmaya geçeceğiz. İlk modelimizi kurduk. İkinciye başlamadan önce hem renk değiştiriyorum hem de başta anlattığım işlemi yapacağız. Buraya bir tane bağlantı yapıyorum. Arkamı ters olarak ördüm. Standart yani 9'u yaptım. 10. sıramı ters olarak ördüm ve 11. sırama geldim. 11. sıramı da normal düz olarak örüyorum.
Şimdi düzümü örüp geliyorum. Düzümü ördüm. Arka sırama geçtim. Şimdi burada da yine düz örüyorum. Haraşo yapıyorum yani. Şimdi burayı da öreyim. Arkayı da ördüm düz olarak. Öne geçtim. Şimdi bir öreceğim. Bir tane arttıracağım. Bir öreceğim. Bir tane arttıracağım. Sonraki sıramda da arttırdıklarımı bırakacağım. Şimdi burayı da örüyorum. Geliyorum. Tersimdeyim. Yine düz olarak örüyorum. Bir tane örüyorum normal ördüklerimi ve arttırdıklarımı bırakıyorum. Arttırdığımı bırakarak bu sıramda da yine bir ajur çalışması geçişlerde yapıyorum. Örüyorum. Arttırdığımı bırakıyorum. Arttırdığımı bırakıyorum. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum tekrardan. Birinci sıradan itibaren yeniden modelimi kuruyorum. Bir tane ördüm. Bir tane arttırdım. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 3 tane toplayacağım. Alt sırada da bakın topladığım yer. Şu üçünü toplayacağım. Bir tanesini sağ şişime geçirdim. Birini aldım. Elimde bekletiyorum. Sağ şişimdekini diğer şişime geçirdim. Ortadakini başa aldım. Ve 3 taneyi kestim. 1 2 3 4 tane ördüm. Düz örgümü yaptım. Bir tane arttırdım. Bir tane ördüm. Modeli yeniden kurmaya başlıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırdım. 4 tane örüyorum. Üç tane toplama yapacağım yere geldim. Sağ şişime geçirdim birisini. Ortadakini beklettim elimde ve onu başa aldım. Ve o şekilde 3 taneyi kesiyorum. 4 tane örüyorum. Bir tane arttırdım. Bir tane ördüm. İkinci modelimi de kurdum. Ve tekrardan başa geçerek bir tane düz örgü ördüm. Tersimi örüp geliyorum. İkinci sıradayım. 2 tane örüyorum. Düz örgümü ördüm. Bir tane arttırdım. 3 tane örüyorum. Ve toplama noktasındayım. 3 tanesini sağ şişime aldım. Bunu bekletiyorum elimde. Ve ortadaki ilmeğimi başa geçiriyorum. Ve şöyle şununla beraber 3 tane kesiyorum. 3 tane düz örgümü ördüm. Bir tane arttırdım. 2 tane ördüm. Ve ilk modelimi tamamladım. Tekrardan 2 tane örerek diğer modelimin kurulumuna başlıyorum. 2 ördüm. Bir arttırdım. 1, 2, 3 ördüm. 3 tane toplama noktası. Ortadakini başa aldım. 3 taneyi kestim. Yeniden 3 tane ördüm. Arttırdım. Ve 2 tane örerek bir grubumu daha bitirdim. Ve tekrardan 2 tane örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sıramı yaptım.
tersini ördüm. 5. model kurulumuna başlıyorum. Bir tane düz ör diyor. Bir tane arttır diyor. Ve sola doğru bir kesim yapacağız. Sağ şişe aldım. Boş olarak ilmeğimi, diğerini ördüm ve onun üzerinden geçiriyorum. Ve arttırıyorum bir tane. 2 tane düz örgü örüyorum. 3 tane toplayacağım yer. Sağ şişimi aldım. Beklettim. Ortaya geçirdim. Ortadakini başa aldım. Ve üçünü kestim. 2 tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. Ve bu sefer sağa doğru bir kesim. Sağa doğru kestim. Arttırdım. Bir tane ördüm. 13'lük grubumu çalışmış oldum. Bir ördüm ve yeniden başa geldim. Bir tane ördüm. Arttırdım. Birini sağ şişe geçirdim. Ördüm ve sola doğru kestim. Arttır. 2 tane ör. Ve toplayacağım yere geldim. Bunu buraya aldım. Geçirdim. Ve üçünü birlikte kestim. 2 tane ördüm. Bir tane arttırdım. Sağa doğru kestim. Arttırdım. Bir tane ördüm. Yeniden bir modelim bitti. Bir taneyi ördüm. Yeniden bir taneyi örüyorum. 5'i bitirdik. Arkasını ördük. 7. model kısmındayım. 2 tane düz örgü ör diyor. 2 tane düz örgümü ördüm. Bir tane arttırıyorum ve yeniden sola doğru bir kesme için boşa aldım. Bir tane ilmeğimi ve ördüğümün üstünden geçirdim. Arttırdım. Bir tane örüyorum. Bir tane ördükten sonra 3 tane keseceğim yerdeyim. Ortadakini elimde tutup başa aldım ve 3 taneyi kesiyorum. Bir tane ördüm. Arttırdım. Şimdi sağa doğru kestim. Arttırdım. 2 tane ördüm. İlk modelimi yaptım. 2'yi ördüm. Tekrardan 2 örerek başlıyorum. Arttırdım. Kesiyorum. 2 tane. Kestim. Arttırdım. Bir tane ördüm. Ve ortada keseceğim bölüme geldim. Bir tane ördüm. Arttırdım. Sağa doğru kestim. Arttırdım. 2 tane ördüm. Bu şekilde de burayı tamamlıyoruz. 2'yi ördüm. Yeniden 2 tane örerek modelimi tekrardan kuruyorum. Şimdi 9. sıraya başlıyorum. Bir tane ördüm. Bir tane arttırdım. Yeniden sola doğru bir kesim yapıyorum. Arttırdım. Bir tane daha sola doğru bir kesim yapıyorum. Artık direkt arttırıp 3 taneyi kesiyorum. Arttırdım. Sağa doğru bir kesim. Arttırdım. Sağa doğru bir kesim. Arttırdım. Bir tane ördüm. İlk modeli kurdum. Bir tanesini ördükten sonra yeniden başa geldim. Bir tane ördüm. Arttırdım. Sola doğru bir kesim. Arttırdım. Sola doğru bir kesim. Arttırdım ve direkt 3 tane kesimimi yapıyorum.
arttırdım. Sağa doğru bir kesim. Arttırdım. Sağa doğru. Arttırdım. İkinci modelimi de yaptım. Tekrardan bir tane ördüm, başladım. Arttırdım. Kesimimi yaptım. Arttırdım. Kestim. Arttırdım. Ve 3 tane kesim için ortadakini başa aldım. O şekilde kestim. Arttırdım. Sağa doğru kestim. Arttırdım. Sağa doğru kestim. Arttırdım. Ve sıra sonu. Şimdi bu şekilde renk geçişlerimizi de yaparak şuradaki şu ajur çalışmasını da yaparak dilediğiniz kadar uzatacaksınız. 4, 5, 6, 7 tane model yapmışım ben. Önde de aynı şekilde yapıyorum. Bitiriyorum. Omuzumu dikiyorum. Ve kol için bir başlangıçta yapacağız sizle. Diğer önümde bitti. Şimdi kola başlıyorum. Ölçümümü yaptım. Şuradaki sarının, yani bunun başlangıçları ve bunun başlangıçları benim kolumun ölçüsü olacak. Bu 4 motife 52 tane zincir çekeceğim. 13 ve katları oluyor. O şekilde biliyorsunuz kuruyoruz. 52 tane zincirimi buradan çıkaracağım ve sonra yine bu motifime başlayacağım. Şöyle önce bir tane zincirle tutturdum burayı ve yan yana ilmeklerimi çıkartıyorum. Bunların hepsini sonradan toplayacağız. Bakın bu şekilde çıkartıyorum. Sonradan bu arkasından da ilmeklerimi şişime geçiriyorum. Bunu ayrı da yapabilirsiniz kolu. Ama beni takip edenler, sık takip edenler biliyor ki ben dikiş kısmını ben de çok sevmiyorum. O yüzden böyle yan yana çıkartıyorum şimdi. Boşluk yaparak çıkartma yapmıyorum. Önce bir burada, yani 52 değil de 54 olabilir, 55 olabilir. Onu diğer burada ördüğüm sırada gerekirse eksiltirim. Burada boşluklarımız oluşmasın. Ona dikkat edelim. Ama kaç tane model yapacaksanız o kadar ilmeğe ihtiyacımız olacak. Bir sıra, 2-3 sıra öreceğiz ya şimdi şuradaki olayımız. Bu dönüşte gerekirse eksiltir, az gelmişse ya da fazlalaştırabiliriz. O yüzden böyle yan yana almayı ihmal etmeyin. Ben şimdi bunları alayım. Dönüşte görüşelim. Şimdi ben çıkardım bu sarıdan bu sarıya. 47 tane ilmek oldu yan yana. Yani burada çok sık almak istemedim. Şimdi dönüşte 5 tane olan, az geldi yani, 5 tane olan ilmeğimi arttıracağım. Burada nasıl yapıyorduk? Düz örüyorduk. Şuradaki işlemi yapıyoruz başlangıçta da. Önce şuradaki ajurlu kısmı yapacağım. O yüzden ters değil, düz örüyorum. Ve arada da sizin fazlaysa eksiltirsiniz. Benim gibi azsa şöyle ben 5 tane arttıracağım. Yani yan yana aldığınız düzeni bozmadan önce alışımızı yapalım. Sonradan ilave eder ya da çıkartırız. Şimdi
diğer başta görüşelim. Tersi gene haroşa şeklinde ördüm. Şimdi burada bir öreceğim, bir arttıracağım. Şimdi ben burayı örüyorum. Arkasını da arttırdıklarımı bırakarak örüyorum düz olarak ve model kurmada görüşelim. İlk 13'lük kısmı göstereceğim her sırada hatırlatmak için. Sonrasında kenardan lastik çıkartmada görüşeceğiz. Bir tane ördüm. Birinci sıra. Bir tane arttırdım. 1 2 3 4 tane ördüm. 3 tane topluyorum. Elime aldım. Ortadaki ilmeğimi sağ şiştekini geçirdim ve ortadaki ilmeğimi öne aldım. 3 tane kestim. Tekrardan 1 2 3 4 tane ördüm. Bir tane arttırdım. Bir tane ördüm. Şimdi ilkini yaptım. Tekrar aynı baştaki birden başlayarak yeniden devam ettiriyoruz. Bitirdim. Modelimi 4 tanesini arkayı ördüm ve geldim. Şimdi ikinci sırada, ikinci model sıramda 2 tane ördüm. Arttırdım. 1 2 3 tane ördüm ve 3 tane topluyorum. Bir, iki, üç ördüm. Arttırdım. 2 tane ördüm. Ve ilk grubu yapmış oldum. Şimdi yeniden aynısını kuruyorum. 2 tane örerek başlayıp ikinci modelimi de kuracağım. Ben şimdi bitiriyorum. 5. sıramdaki modelde görüşelim. 5. sıra ve model kurulumu. Bir tane örüyorum. Arttırdım. Birinci ilmeğimi sağa geçirdim. Diğerini ördüm ve onun üzerinden geçirerek sola doğru bir kesim yaptım. Arttırdım. 1 2 tane ördüm ve 3 taneyi topluyorum. İki tane ördüm. Arttırdım ve sağa doğru bir kesim yaptım. 2 tane. Arttırdım. Bir tane ördüm ve ilk modelimi kurmuş oldum. Bir tane örerek yenisini sıradayım. 2 tane ördüm. Arttırdım. Sağa geçirdim bir tanesini ve üzerinden atlattım. Ördüm ve bir tane örüp 3 tane topluyorum. Bir tane ördüm. Doladım. Şimdi buradan sağa doğru bir kesim. Doladım. 1 2 tane ördüm ve ilk grubu bitirdim. 2 tane örüp tekrardan ikinci grup çalışmasına, ikinci model çalışmama başladım. Şimdi 9. model kurulum sıramdayım. Bir tane ördüm. Arttırdım. Sağ şişime geçirdim ve sola kestim. Arttırdım. Sağ şişime geçirdim
ördüm ve kestim. Arttırdım ve artık direkt arttırmayla toplamayı yapıyoruz. Kestim. Arttırdım ve buradan sağa doğru kestim. Arttırdım. Bir tane daha sağa doğru kestim. Arttırdım ve ilk çalışmayı yaptım ve yeniden bir tane örerek başlıyorum. Şimdi ben kolumu bitiriyorum. Aynı mantıkla renk geçişlerinde şöyle göstereyim size. Bu şekilde şimdi ben kolumu büyüteceğim. Ben kolumu belirli bir yere kadar yaptım ve şuradaki lastik kısmını dilerseniz tamamını böyle yaparak bu etek ucundaki gibi şu dalgayı yapabilirsiniz. Ama ben böyle bir lastik çalışması yapmak istedim. Ondan önce de renk geçişlerinde yaptığım işlemleri uygulayarak ve buraya geçtiğimde 4 sırada bir eksilterek sarıya geçtiğimde de 4 sırada bir eksilttim ve sonra da küçük numaralı bir şişle de bir ters bir yüz lastik yaparak bitirdim. Yani şuraya geçtiğimde 4 sırada bir kestim. Bunu bitirdim. Sarıya geçtiğimde de 4 sırada bir kestim. Dilerseniz büyük de yapabilirsiniz. Hiç kesmeyebilirsiniz. Ama ben şöyle şu kısmı biraz darlaştırmak istedim. O yüzden buradaki yerlerde 4 sırada bir kestim. Modellere devam edebilirsiniz dediğim gibi. Aynı buradaki gibi görüntü olur. Ama ben böyle lastik istedim. Buradaki bu kısım tamamen size bağlı. Burada amacımız zaten modeli tanıtmak size ve yine bir hırka ya da bir kazak yaparak nasıl göründüğünü göstermek. Şimdi ben kollarımı bitiriyorum ve şurada da gene bir lastik çalışması için şuradan da geçireceğim gene lastiğimi ve şöyle minik bir lastik çalışması yapacağım. Bitiriyorum, geliyorum. Kollarım bitti. Şimdi lastiğini de şöyle biraz uzunca yaptım. Ön taraftan lastik için ilmek alacağım. Yine aynı kendi şiş numarasından çıkaracağım. Şuradan bakın. Şuradaki şöyle bir üçgen kısmımız var ya. Şuradan alacağım. Şimdi ben nasıl çıkarıyorum onu da bir göstereyim gene size. İlkini kilitledim. Hemen dibine bir tane daha aldım. Yan yana alıyorum. Şimdi ilk yaptığımın hemen dibine bir tane daha yapıyorum. Ve yan yana ilmeklerimi çıkartıyorum. Sonra bir ters bir yüz lastik yapacağım. Buradan aldım. Buna geçirdim. Şimdi ben buradan alıyorum. Lastiğimi yapıyorum. Bütün bedenden ilmeklerimi çıkardım. Şimdi bir ters bir yüz lastiğimi yapacağım. Şöyle bir iki parmak kadar lastik yapacağım. Keserken de gene dar sıtmadan gevşek kesin ki toplanma yapmasın. Ben şimdi lastiğimi yapıyorum. Finalde tekrardan
görüşelim. Lastiklerim bitti. Ben ilik yeri açmadım. Bu şekilde kullanacağım. Bu lastiğimi sarı yaptığım için buraya da lastik yapmayı düşünmüyorum. Şuradaki şu, buradaki bu görüntünün kaybolmasını istemiyorum. O yüzden sarı ipimle şurada şöyle bir kaydırma yapacağım. Buradan başladım. Bakın 6,5 numara tığ kullanıyorum ve gevşek, hiç sıkmadan, sık iğne de değil. Bakın şu şekilde. Eğer aynı başlangıcınızdaki gibi iple lastik yaptıysanız buna esasında gerek yok. Ama ben bir bütünlük oluşsun diye şöyle yan yana şöyle bir kaydırmayla şurayı devam ettireceğim. Şimdi dikiyorum kenarlarını. Bunları bitiriyorum. Yeniden görüşelim. Hırkamız bitti. Sonunda buraya bir kaydırma yaparak aynı renkten, şuradaki kenar rengimden bir çalışma yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.